Hi dear students, today we will finish our subject relative clause, and before finishing our subject, let's remember relative adverbs and relative pronouns. What are the relative pronouns? And as you remember that they are who, which, whose, and that. We can use these relatives as relative pronouns. And relative adverbs, what are the relative adverbs? We said where, when, and why are relative adverbs. And what is the functions? All that, what are the functions? And they functions like adverbs, as you know, and these adverbs are used as adverbial phrase of time, place, and reason in defining relative clause. Okay, don't forget it. And before talking about why, let's remember where and when. We talk about it before, and where refers to place, a place. If we talk about a place, if we give extra information about a place or necessary information about a place, we use where. Instead of where, as you know, you can use in or at, which. And when is used for or refers to a time expression. And if we give information about a time, a day, a year, a date, okay, we use when. Instead of when, again, you can use in or on which. On which as used for days and days, you know, and in is used for can be used for year, a year, a month, okay, and so on, a season, you know. And today we will learn why. Why is used for a reason, and you use instead of why for which again. Okay, as you said before, they functions like adverbs, okay? These adverbs are used as adverbial phrase of time, place, and reason in defining relative clause. We said before, please don't forget it. Yes, let's learn why today. It's used for a reason, we said before. Why, for which, or that. You can use that after the word reason. Okay, if we talk about a reason, you can use why, for which, or that. The word reason. Okay, let's see on the example. I don't know the reason. Okay, I don't know the reason he left the meeting so early. For that reason. Okay, for that reason refers to the reason. Okay, let's make relative clause. I don't know the reason why or that. As we said before, you can use why or that or for which after the word reason. There is the reason, word reason. Okay, and you use why or that. He left the meeting so early. Okay, it's our relative adverb, relative clause, and it's the main clause. I don't know the reason. I don't know which reason. Okay, I don't know the reason for which. Okay, you can use for which instead of why or that. He left the meeting so early. It's so simple. Evet arkadaşlar, böylelikle bu konuyu bitirmiş olduk. Bitirmeden önce kısa bir tekrar yapalım sizinle. Relative clause konusunun son konusu olan why'yi gördük bugün sizinle. Relative adverbs'leri 3 ayırmıştık arkadaşlar. Where, when ve why. Where'i ne için kullanıyorduk? Bir yere refer ediyorsak kullanıyorduk ve in, at, which de kullanılabiliyordu bunun yerine. When'i bir zaman için kullanıyorduk. Yani bir günden bahsediyorsak, bir ay, bir yıldan bahsediyorsak, bir tarihten bahsediyorsak when kullanıyorduk. In ya da on which de kullanabiliyorduk. Biliyorsunuz ki dates and days, yani günler ve tarihlerden bahsederken on kullanıyoruz. On which tabii ki gün ve tarihlerden bahsedilirken kullanacak. In which'i neyle kullanıyoruz? In which'i de arkadaşlar yıllar, aylar, mevsimlerden bahsederken kullanacağız. When yerine tabii ki.
Why'ı, bugünkü konumuz olan why'ı bir sebepten bahsederken, yani reason kelimesinden sonra ne kullanacağız? Why, a reason why or the reason why diyeceğiz arkadaşlar, ya da the reason for which de kullanabiliriz demiştik. Relative adverbs'ler arkadaşlar cümlede adverbs görevi görüyorlar. Yani adverbs dediğimiz şey neydi? Zarf gibi davranıyorlar arkadaşlar. Az önce de bahsettik. Bir zaman, bir yer ya da sebepten bahsederken kullanıyoruz. Relative adverbs konusundan önce relative pronounları da görmüştük. Relative pronounlar neydi arkadaşlar? Bunlar da zamir görevi görüyordu arkadaşlar. Yani bir kişinin, bir cismin yerine kullanıyorduk. Bunlar da who, which, whose yerine kullanıyordu. Who insanlar içindi. Which cansız varlıklar içindi. Whose aitlik bildiriyordu. We talk about possessions. We use whose as you know. Why bugünkü konumuz da örnekler üzerinde gösterdik arkadaşlar. Bir reason kelimesinden sonra kullanıyoruz dedik. Hemen örnekte bakalım. I don't know the reason. Sebebi bilmiyorum. Hangi sebebi? He left the meeting so early for that reason. Bu sebepten dolayı toplantıdan erken ayrıldı. Görüşmeyi terk etti. İki ayrı cümlemiz var. Relative clause'da iki ayrı cümleyi birleştiriyorduk. Sıfat cümleci sayesinde. I don't know the reason why or that. He left the meeting so early. Toplantıyı ya da görüşmeyi erken ayrılmasının sebebini bilmiyorum dedik ve tek bir cümle yaptık. Yine for which kullanabiliyoruz dedik bunun yerine. Anlam olarak hiçbir değişiklik yok. Why that, for which, the reason why or the reason that or the reason for which, hepsi sebebini anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da sebebini bilmiyoruz dedik. Örneklerle devam edelim. Okay, we will fill in the gaps with who, which, when, where or why. Okay, let's see. Shakespeare, we will talk about Shakespeare. Bunun sayesinde Shakespeare hakkında da bir şeyler öğrenelim arkadaşlar. Who is Shakespeare? And by the way, we will talk about relative clause and Shakespeare at the same time. Okay, Shakespeare was a famous English writer. Okay, blah 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 wrote 27 plays and 157 poems. Okay, Shakespeare was a famous English writer. Okay, we talk about Shakespeare and he wrote. Okay, in fact, we talk about he, and instead of he, we use who, of course, as a relative pronoun. Arkadaşlar bu cümlede Shakespeare'e atıfta bulunduğumuz için aslında ikinci cümlede he yerine who kullanmamız gerekiyor, biliyorsunuz ki. Shakespeare ünlü bir İngiliz yazardır. O 37 oyun ve 157 şiir yazdı. Yani relative clause sayesinde ne yapıyoruz? 37 oyun ve 157 şiir yazan ünlü bir İngiliz yazardır demiş olduk relative clause sayesinde. Let's continue. By the year we talk about a time, okay? As you see, he died. Only a few of his plays had been published though. Okay, published in the year, okay? In that year. So we talk about a time, we use when, you know. The period, blah, blah, blah. He wrote his plays to be between 1590 and 1630. Yes, the periods, again, we talk about a time when he wrote his plays. Okay, let's continue again. Shakespeare lived in Stratford-upon-Avon and blah, blah, blah is located 103 miles west of London. Okay, we talk about a place, but we give information about the place. So we talk about that place as a thing. Arkadaşlar burada normalde when ile which'in arasındaki farkı
anlatmıştık size. Şimdi where'de ne oluyordu arkadaşlar? Bir yerden bahsederken orada bir action varsa where kullanıyorduk. Ama which'te ne oluyordu arkadaşlar? Şimdi Shakespeare Avon'da yaşıyor. Stratford-upon-Avon'da yaşıyor. Ama burası nerede yer alıyor? Londra'nın 103 bla 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 batısında yer alıyor demiş arkadaşlar. O yüzden onunla ilgili bir bilgi verdiği için which kullanacağız. Where kullanmayacağız. Çünkü burada bir action yok. Okay, let's continue. That's also the place blah blah blah. He was born in 1564. That's also the place in which or where. Why? As at where? Because we talk about the place now. Okay? Arkadaşlar burası aynı zamanda onun 1564'te doğduğu yer. Burada bir action var. Doğduğu yerden bahsediyoruz. O yüzden where dedik arkadaşlar. In which de kullanabiliyorduk bir yerden bahsettiği için. Okay. Let's continue. The exact date, blah blah blah, he was born is not known. The exact date, you can say which. Okay, he was born is not known, but in which. Okay, or when. Okay. Burada da zamandan bahsettiği için arkadaşlar ne kullandık? On which ya da when kullandık arkadaşlar. And yanlış yazmışız tabii ki. Onu düzeltiyoruz hemen. On which ya da when kullanıyoruz. Çünkü gün dedik arkadaşlar. Yıldan bahsetmiyoruz. Bir tarihten bahsettiğimiz için on which. Hemen hatamızı düzeltelim. Shakespeare produced plays, blah blah blah, are still popular works in English literature. We talk about Shakespeare's plays. Okay, so it's a thing. Okay, we use which in this sentence. He is, in fact, one of the few authors, blah blah blah, works are studied in schools around the world. Okay, he is, in fact, one of the few authors. We talk about Shakespeare and works. Okay, there is a noun. Before noun, we talk about a possession in this sentence. Okay, there must be a possession. In fact, it's his works. Okay, Shakespeare's works. In relative clause, we use as a possession whose works. Okay, Shakespeare's works. We said. The reason, okay, it's today's subject. It's just so simple. The reason, if we use reason, the word reason, after that we use why, or the reason for which, or the reason that. Okay, you have three options. Shakespeare is considered one of the greatest writers and poets of all time, is that his plays appeal to so many people around the world. Evet arkadaşlar, anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Oldukça basit bir konuydu. Bununla birlikte relative clause konusunu bitirmiş bulunuyoruz. Anlaşılmayan bir şey olursa mutlaka sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde yeni konumuza başlayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.